Hayır. Kabul etmiyorum. Bu kim? O neden burada? 5 yıl önce. Ablacığım, sen Ayuan'ı seninle evlenmeye zorladın. Ve onun beni görmemesini emrettin. Şimdi süre doldu. Ablacığım, kocamı bana geri verebilir misin? Kardeşim, sarhoşsun. Ayağın benim kocam. Lütfen hemen şimdi buradan ayrıl. Ayuan benim kocam. Onu sen çaldın. Tan ailesinin asıl kızı, Tan Haoyu. Hamile olduğu söylenmiyor muydu? Senin. O yıl onu benimle evlenmeye zorlamasaydın, muhtemelen şimdiye kadar. Senin tuzaklarınla zindana atılmış olurdu. Sen. Ne saçmalıyorsun sen? Sanıyorsun ki ben bilmiyorum. O yıl beni nasıl seninle evlenmeye zorladığını? Ona sorsana. Bakalım mı benimle yüzleşmeye cesareti var. Win Yuan'ın asla gerçeği öğrenmesine izin verme. 5 yıl oldu. Ayuan, şimdi ona söyleyebilir misin? Kalbinin en çok kimi sevdiğini. Vijay, önce sen. Bana cevap ver. Sensin. Ayuan. Bana bak. Bu 5 yıl. Beni hiç sevdin mi? Bir an bile olsa. Asla. Ayuan'ı benden bir daha almaya çalışma. Öl. Yenge. Haoyu. Çabuk, doktoru çağırın. Haoyu. Ayuan. Yenge, nasılsın? Hemen doktoru çağırın. Haoyu. Gelinim ve torunum bugün bir şey olursa, sizi, bütün Tan ailesiyle birlikte gömerim. Ayuan. Bilerek yapmadım. Kocacığım. Ayuan, bana söz vermiştin. Beni hep koruyacağına. Kocacığım, çok acıyor. Çocuğumuzu kurtar. Ayuan. Benim de çok acıyor. Sensiz yapamam. Anne, Wenrui. Haoyu size emanet. Önce Vijay'i doktora götüreyim. Kocacığım. Ağabey, uyan artık. Daha kaç kez onun tarafından kandırılacaksın? Ayuan. Din Yuan. Ben kaybettim.
Bey, çocuk kurtarılamadı. Hanımefendi. Genç hanımın ileride çocuk sahibi olması zor görünüyor. Teşekkürler Doktor Wiant. How you? Çocuğun olsun ya da olmasın. Sen hep bizim Win ailesinin kabul edilen tek gelin. Gençsin, ileride tekrar hamile kalırsın. Evet, yenge. Ağabeyim sefere çıktığında ben daha küçüktüm. Win ailesini sen ayakta tuttun. Beni ve annemi sen baktın. Biz sadece seni tanıyoruz. Sorun yok. Artık sorun yok. Zorluk çektirdim sana. How you? Anne. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Peki. Ayuan. Biliyordum. Ben senin en sevdiğin kadınım. Ayuan, biliyordum. Ben senin en sevdiğin kadınım. En sevdiğin kadın benim. Geldin. Win Yuan. Ne oldu? Çocuğumuzu kaybettik. Kaybettiyse kaybetmiş. Zaten doğsa da sevmezdim. 2 ay önce sarhoş halimde yatağıma girmeseydin. Bu çocuk hiç olmamalıydı. Win Yuan. Ayrılalım. Tan Haoyu. Yine ne oyun peşindesin? Beş yıl önce ben hatalıydım. Sizi ayırmamalıydım. Ben alçak ve utanmazdım. Zayıflığımdan faydalandım. Artık anladım. Senin gibi her şeyi yapan biri bile pişman olurmuş. Benim gibi her şeyi yapan birinin bile onuru varmış. Peki. O zaman görelim bakalım. Benden ayrıldıktan sonra seni kim ister? Dediğini unutma. Bir daha karşıma çıkmaya cüret edersen. Merak etme general. Bundan sonra beni bir daha bulamayacaksın. Çok iyi. Tan Haoyu beni bu kadar çok seviyor. Nasıl gerçekten ayrılabilir ki? Ölse bile benden ayrılmaz.
Kocacığım, geldin. Çalışma odasında uyuyacağım. Kocacığım, yeşil fasulyeli ve nilüfer çorbası yaptım. Biraz iç. İçmeyeceğimi biliyorsun. Ne halin ya? Uyumculuk oynama. Aslında cevabı bana en başta vermişti. Sadece kendimi rezil ettim ben. Hanımım, eşyalar neredeyse toplandı. Şu gelinliği. Çıkarıp yak gitsin. Hanımım, bu siz ve generalin düğün gününüzde giydiğiniz gelinlikti. Onu da mı yakacaksınız? Hepsini yak. Emredersiniz. Bin Yuan. Bir zamanlar yaptığımız sözleşmeyi hatırlıyor musun? Parmaklarımızı kilitledik. Büyüyünce ben seni almaya geleceğim demiştik. 8 yıl önce bana yaşamak için cesaret veren sendin. Anne. Ao'yu. Gerçekten dayanamıyorum artık. Beyim, neden beni kurtardın ki? Çünkü insan ancak yaşarsa kendi güneşini görebilir. Ben sandım ki. Hayatımdaki ışığı buldum. Ayuan. Bunu tüccar birliğine tüm detayı yarattırarak buldum. Değerli ılık taştan yapılmış çift balık oymalı yüzük. Umarım bundan sonra biz de bunlar gibi oluruz. Birbirimize sarılırız. Ömür boyu birlikte kalırız. Demek ki her samimiyet gerçek bir sevgi getirmiyormuş. Benim aşkım. Bebeği kurtaramadık. Önce Vijay'i hekime götüreyim. Sen bu generali terk edersen kim seni alır ki? Ve şimdi bu ışık söndü. Bebeğim. Annen birazdan sana ve büyükannene gelecek. Beni biraz bekle. Bin Yuan. Seni mutlu edeyim. Sana özgürlüğünü geri veriyorum. Bir daha asla rahatsız etmeyeceğim. Kocacığım, eve döndün mü? Wang Bo, General, döndünüz mü? Tan Haoyu nerede? Hanım birkaç gün önce gitti. Bu kulun nerede olduğunu bilmiyor. Tam olarak nereye gittiğini. Kocacığım, Bu gelinlik bana tiksinti veriyor. Tan Haoyu, işin büyümüş ha. Biliyorsun ki rol yapacaksan sonuna kadar yapmalısın. En sevdiğin gelinlik bile. Söküldü. Kaçak oynamak istiyor. Beni sana gelip bulmaya zorlamak için. Hiç düşünme.
Wang Bo. General, Odamdaki uyku kokusu nerede? Bilmiyor musun ki ben onu yakmadan uyuyamam. şu. General, her zaman kullandığınız uyku kokusu her zaman Lady tarafından. Kendisi hazırlanıyordu. Az önce ben size koymak istediğimde, kokunun hepsinin kaybolduğunu gördüm. Beni bulmaya gelmeme zorlamak için. Hatta her zaman kullandığım uyku kokusunu bile aldı. İyi, çok iyi. General, çayınız. Benim her gün içtiğim çay nerede? Lady bugün çay getirmedi. Ben izinsiz olarak. Size başka bir çeşit aldım. Ne diyorsun? Benim her gün içtiğim çay. Tanhaoyu tarafından getirilir. Evet General. Lady O, dışarısı çok kar yağıyor. Neden geldiniz? Siz geri dönün lütfen. Biliyorum. O burada devlet işi yapıyor. Bu zamanda beni görmek istemeyecek. Ama o çaya çok titiz. Ben tüccarlara uzun süre arattım. Ancak onun sevdiği bu asırlık ağaç çayını bulduk. Ve işleri çok yoğun olduğunu biliyorum. Vakti yok. Ben de çayı buraya getirdim. Ona söylemeyin. Sadece ben getirdim deyin. Ben ona demleyeyim. Eğer severse ben gizlice her gün gelip ona demleyeceğim. General, Lady sizi gerçekten çok seviyor. Dışarı çık. Seni iyi olarak Tanhaoyu. Hayatımın her yerine sızıp beni kontrol etmek istiyorsun. Ayuan. Bugünlerde nereye gittin? Haoyu kayboldu. Biliyor musun? Kayboldu mu? Onu kızdırdın mı? Hemen git bul onu. Tanhaoyu. Bu sefer annemi bile kullanıp beni zorlamak için kışkırtıyorsun. Ne kadar kötü niyetlisin. Hemen git bul onu. Duydun mu? Ne? Birkaç gün önce. Nehir kenarında bir ceset bulundu. Yüzü suda çürümüş, kim olduğu belli değil, hanımefendi. Birkaç gündür ortada yoktu. O ceset hanımefendi olmasın. General, Tanhaoyu bu sefer işi büyüttü. Beni zorlamak için yerine ölü taklidi yapacak birini bulmayı öğrenmiş. Söyle. Size kaç gümüş verdi? Bu haberi bana vermeniz için. hayır, hiç gümüş almadık, general. Ben de dinlenme günümde. Yemen'den duydum, onlar söyledi. Nehir kenarından kimliği belirsiz bir kadın cesedi çıkardıklarını. Kim olduğu da doğrulanamıyor. Yeter. Açıklamaya gerek yok. Siz, bugünden itibaren Win malikanesinden defolun. General. Ayuan. Harika, sonunda birlikte olabileceğiz. VJ, kadın ve erkek arasında mesafe olmalı. Benim bir ailem var. Ayuan, boşanmadın mı zaten? Ne diyorsun? 10 gün önce ablam boşanma belgesini resmi makamlara teslim etti. Şimdi tüm başkent boşandığınızı biliyor. İmkansız. Gerçekten benimle boşandı. Ayuan. Yoksa ona gerçekten aşık mı oldun? Tanhaoyu. Her gün çift balık yeşim taşını takmamı istemiyor muydun? Benim VJ ile birlikte olduğumu. Görmekten nefret etmiyor muydun? O halde bu yeşim taşını atıp onunla birlikte olacağım. Bakalım ne zamana kadar dayanacaksın? Ona nasıl aşık olabilirim? Tanhaoyu, bu sefer. Ayuan'ı bir daha alamayacaksın. Ayuan. Bu gece birkaç kez dalıp gittin. Özür dilerim. Son zamanlarda askeri işler biraz yoğun. Ayuan, sen soy benim için. Ben sadece soyulmuş yengeç yerim.
Annem en sevdiğin şeyin yengeç olduğunu ama soymaktan nefret ettiğini söyledi. O yüzden yememeyi tercih ediyormuşsun. Tam ben de yengeç soymayı seviyorum. Bundan sonra ben senin için soyacağım. Ne oldu? Çabuk soy. Ne oldu? Bir bakayım. Beni bekle biraz. Dikkatli ol, bu Şia ülkesinin ilk savaş tanrısı. Tianjie generalinin elidir, biliyor musun? Bir öpücük iyileştirir. Çocukça. Ayuan, yine hayallere daldın mı? Küçük prens. Ah, bu Tan ailesinin ikinci hanımefendisi değil mi? Generalin eşinin çocuğunu kaybetmesine neden oldun, şimdi de. Generali baştan çıkarmaya geliyorsun. Gerçekten çok yüzsüz birisin. Şimdi yine generali baştan çıkarmaya geliyorsun. Küçük prens, ben yapmadım. Ne, yanlış mı söyledim? Bayu. VJ o gün kasıtlı yapmadı. Onun hakkında böyle konuşamazsın. Bin Yuan. Kasıtlı değilmiş, sen böyle bir kız için. Gelini aşağıladın, delirdin mi sen? Bayu, unuttun mu? Tanhao'yu o zamanlar. Beni nasıl onunla evlenmeye zorladı? Şimdi. Başına ne gelirse gelsin, kendi yaptığıdır. Bin Yuan, unutma. O zamanlar Tanceve'yi kurtarmak için. Gidip evlilik teklif etmiştin. Peki bu Tanceve ne yaptı? İyileştikten sonra. Ölmek istedi, sen onu kurtarmak için uçurumdan düştün. Bacağın kırıldı, gözlerin kör oldu. O zaman neredeydi? O zamanlar anlamamıştım. Kapa çeneni. O zamanlar saray hekimi gözlerinin kör olduğunu ve belki de ömür boyu yatakta kalacağını söylediğinde. O neredeydi? O zaman yatağının başında seni bekleyen, sana bakan kişi eşindi. Tan Haoyu. Ne diyorsun sen? Hocam, vurma artık. Dokunma bana, defol buradan. Git. Hocam. Sorun yok. Her şey geçecek, sen iyi olacaksın. Her şey düzelecek. Yanında olacağım. Hep yanında olacağım. Her şey düzelecek. O zaman yanımda olan kişi. Açıkça VJ'diydi. Neden Tanhao'yu olduğunu söylüyorsun? Evet. Yengem bize rol yapmamızı istedi. Senden gizli. Yenge, ne diyorsun? Ona birlikte yalan söylememizi mi istiyorsun? Minyon sesimi duyar duymaz. Çok agresifleşti, tedaviye uymadı. Bir keresinde yanlışlıkla. Tanceve'nin sesini duydu ve hemen uyum sağladı. Wenrui, küçük prens, sadece. Daha iyi tedavi görebilmesini umuyorum. Bu yüzden lütfen siz de. Rol yapma oyununda bana eşlik edin. İçeride ona bakan kişinin. Tanceve olduğunu varsayalım. Bana yardım et. Abin sana böyle davranmışken, sen hala ona iyi davranıyorsun. Yenge, neden böyle yapıyorsun? Gerçekten. O birinci savaş tanrısı ve hayatımı kurtardı. O zaman ona olan borcum çoktan ödenmiş olmalıydı. Üzerinden bu kadar yıl geçti. Gerçekten nimetin kıymetini bilmiyor, yenge. Ama böyle olsa bile, sana minnettar olmayacak. Minnettarlığına ihtiyacım yok. Sadece umuyorum ki. Mümkün olan en kısa sürede iyileşip savaş alanına dönebilir. O eski fırtınalar estiren, gözde çocuk haline gelebilir. Zaten öyle olmalıydı. O zaman neden bu kadar uzun? Zamandır bana kimse söylemedi. Bizim söylediklerimize ne zaman inandın ki? O kadar çok kez söyledik, inanmadın ki. VJ. Sen misin? VJ. Sonunda beni görmeye geldin. Neden konuşmuyorsun? Kör olduğum için mi?
Topal olduğum için mi beni istemiyorsun? VJ seni nasıl istemez ki? Sadece biraz endişeli ve boğazı iltihaplı. Konuşamıyor sadece. Evet ağabey. Bu günlerde sana bakan hep. Sürekli aklından çıkmayan Tanceve'ydi. Yenge, senin iyileşmenin en önemli şey olduğunu söylüyor. Sana tüm kalbiyle bağlı. Bu olay üzerinden bu kadar zaman geçti, söylemedi. Tam da bu kritik anda söylüyor. Kalbimi kazanmak için uygun bir zaman arıyor. Win Yuan, delirdin mi sen? Bu Tanceve'yi zaten itiraf etti. Neden hala ısrar ediyorsun? VJ. Başlarında ben kör olduğumda, soru sorduğumda, neden yanımda olan kişi sensin diye söyledin. Tanhao Yue'yu kıskanıyorum. O benim yanımdan seni çaldı. General Win. Bu dünyada hiç kimse Tanhao Yue'den daha çok seni sevmez. Yalan söylemekten en çok nefret ederim. Tianjie Generali. Ben Kyoto karakolundan bir görevliyim. Bir şey var. Size bildirmem gerekiyor. Ne oldu? Söyle. Ne var? Tanhao'yu bir suç işledi mi? Kaçakçılık mı? Yoksa cinayet ya da kundakçılık mı? Hayır öyle değil. Tianjie Generali. Soruşturma sonucunda eşiniz 10 gün önce nehirde atladı, intihar etti. Lütfen bizimle karakola gelip teşhis etmeniz gerekiyor. Cesedi teslim almak için. Nehirde atladı mı? Tianjie Generali. Başınız sağ olsun. Tanhao'yu. Bu sefer epey büyük oyun oynadın ha. Peki. Tanhao'yu sizi nasıl da satın almış? Bilmiyor musunuz? Devlet görevlisinin rüşvet alması cezayı 2 katına çıkarır. Yalan haber getirip ölümünüze atlıyorsunuz. Tianjie Generali, masumuz. Bizim cesaretimiz yok bunu yapmaya. Gerçek bu. Birkaç gün önce nehir kenarında isimsiz bir kadın cesedi bulundu. Soruşturma sonucunda büyük ihtimalle o sizin eşinizdir. Tanhao'yu asla ölmez. Dünyadaki herkes ölse bile. Tanhao'yu asla intihar etmez. Bunca insanı toplayıp böyle bir oyun oynuyorsunuz. Amacım benim generalin ona gitmesini sağlamak değil mi? Geri dönün ve ona söyleyin. İmkansız. Ayrıca sizin ikinize bu oyunu oynamak için size ne kadar verdi? Ben 2 kat veririm. Tianjie Generali, küçüklerim, gerçekten para almadık. Yeter. İşte 1000 liang gümüş banknot. Gidin ve ona söyleyin. Eğer şimdi eve dönmezse bir daha geri gelmesin. Yuan. Ah. Az önce Tianjie Generalini gördüm gibi geldi. Karşısındaki kadın, onun eşi değil mi? Generalin eşini de tanıyor musun? Tabii ki, 5 yıl önce. Win Yuan uçuruma düştü. Gözleri kör, bacağı sakat, herkes Win ailesinin malına göz dikmişti. Onun general unvanını iptal etmek, askeri gücünü elinden almak için dilekçe yazmak istiyorlardı. Win ailesinin servetini paylaşmak için. Bu yüzden, generalin eşi bana bile yalvardı. O da bana yalvardı. Lütfen bunu ona ilet. O zamanlar Win Yuan hem kör hem de topaldı. Moralini tamamen kaybetmişti. Kimseyle görüşemiyordu. Lütfen bir iyilik yap, bunu ona iletebilir misin? Tanhao Yu ortaya çıktı. Yetkilileri kazanmak, Win Yuan ve Win ailesine destek olmak için. Çeyizini tamamen harcadı, hatta annesinden kalan
Gümüşay Ticaret Loncası'ndaki dükkanların çoğunu rehin verdi. O zaman merak etmiştim, bu kadın kocası için ne kadar ileri gidebilir diye, bilerek onu içkiye davet ettim. Doğrudan kan kusana kadar içirdim. Ama bu kadın, dışarı çıkıp kan kustuktan sonra hemen geri döndü. Ve bizimle içmeye devam etti. Aslında o zamanlar, onun o acımasız azminden hoşlanmıştım. Onunla yatmak istedim. Ama o kesinlikle kabul etmedi. İçmeyi, kan kusmayı, bayılmayı tercih etti. Yazık oldu. Tiance Generali. Li Fengchang, değil mi? En geç yarın. Her şeyi göze alarak. Li ailesini iflas ettireceğim. Mallarına el konulacak, hesaplaşılacak. Yuan, elin yaralanmış. Yuan, neden ablanın intikamını alıyorsun? Ona aşık mı oldun? Tan Haoyu, bu generalin eşidir. O, Win ailesinin yüzünü temsil eder. Bu yüzden onu aşağılamaları. Bu generali aşağılamak demektir. Ama o artık senin eşin değil. Artık engel olan Tan Haoyu yok. Win Yuan ile evlenmek şartıyla, bana olan aşkı sayesinde, tüm Win malikanesini ele geçirebilirim. Yuan, evlenelim, ben açıkça. Generalin eşi olmak istiyorum. Onunla henüz boşanmadık. Beni o kadar çok seviyor ki. Nasıl gerçekten benimle boşanabilir? Yuan, ablam boşanma belgesini zaten resmi makamlara teslim etti. Seninle gerçekten boşanmak istiyor. İnanmıyorum. Yuan, General, ne arıyorsunuz? Tan Haoyu'nun eşyaları nerede? Neden hiçbir şey görünmüyor? General, 10 gün önce hanımefendi tüm eşyalarını götürdü. Kocacığım, hadi yemek ye. Tan Haoyu, bu sefer ciddi oynuyorsun. Kocacığım, umarım çabuk iyileşirsin. Bu rahatlatıcı tütsüyle. Kocacığım iyi uyuyabilir. Umarım bu çiçekleri görünce ruh halin düzelir. Tan Haoyu, tüm eşyalarını götürmüşsün. Yoksa gerçekten benimle boşanmak mı istiyorsun? Beni kandırmıyorsun. Beni geri döndürmeye çalışmıyorsun. Gerçekten. Benimle boşanmak istiyorsun. Hayal görüyorsun. Senin bu kadar kolay gitmene izin vermem. İzin vermem. Wen Rui. Tan Haoyu son 2 gündür neredeydi? Yoksa onu koruyup yazlık köşke mi gönderdin? Ona söyle, malikanede hala. Bazı eşyaları var.
Hemen kendisi gelip almasını söyle. Ağabey, sen bir pisliksin. Benim senin gibi. Duygusuz bir ağabeyim yok bu zamanda. Hala yengeme böyle davranıyorsun. İnsan mısın sen? Ona ne yaptım ki? Tanhao'yu ölse bile. Önce malikanemi temizleyip ölmeli. Sen. Yerimi kirletme. Acele etme, Win Yuan. Onunla barışacaksın. Onu korkutma. Ona bağırma. Yengenin eşyaları nerede? Bana ver. Tanhao'yu nerede? Söylemedim mi? Kendisi gelsin alsın diye. Gelemiyor. Ne demek gelemiyor? Şu anda başka yöntemlerle başka erkekleri mi kandırıyor? Yeniden onunla mı evlenecek? Ne saçmalıyorsun sen? Yenge seni yıllarca sevdi. Şimdi onun. Ölümünde bile rahat etmesine izin vermeyecek misin? Win Zhenru. Tanhao'yu sana ne verdi ki ben veremedim? Yoksa sen de onun için beni mi kandıracaksın? Tanhao'yu öldü. Benim yengem, senin eşin. Bu dünyada seni en çok seven kadın, senin yüzünden. 10 gün önce nehre atlayarak intihar etti. Yeter. Neden herkes benim karşıma geçip onun tarafını tutuyor? İntihar mı? Mümkün değil. Onun gibi her şeyi yapabilecek biri. Nasıl intihar edebilir? Ağabey, yengenin seni ne kadar sevdiğini biliyor musun? Senin çocuğuna hamile olduğunu öğrendiğinde. Ne kadar mutlu olduğunu biliyor musun? Peki sen ne yaptın? Sen hiçbir şey yapmadın. Hiç ilgilenmedin. Sen bir katilsin. O, benim kanımı taşımaya nasıl layık olur? Önce düğünle kandırdı. Sonra sarhoş olduğumda yatağıma girdi. O gece asıl sen sarhoştun. Uşağa onu çağırmasını söyledin. Gitmemesini de sen söyledin. Buzdağı gibi ağabeyimin böyle yapışkan bir hali var. Seni bizzat çağırmış. Gitme. Tebrikler yenge, ağabeyi ele geçirdin. Bahar geceleri kısa derler. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Başarılar yenge. Hiçbir yere gitmiyorum. Haoyu. Seni seviyorum. Gitmiyorum. Olur mu? Boş ver, zaten siz ayrıldınız. Tanhao'yu benim yengem olmasa bile. O benim en saygı duyduğum, en yakın insanım. Bundan sonra onun işleri. Seni hiç ilgilendirmez. Olamaz. İnanmıyorum. General, Tan Hanım sizi görmek istiyor. Olamaz. O beni çok seviyordu. Nasıl gerçekten beni bırakabilir?
Onu bulacağım, mutlaka bulacağım. Anne, Benim bu annen olduğunu biliyorsun demek. anne, Haoyu bugünlerde nereye gitti? Nereden bileyim? Ayuan, son günlerde başkentte. Senin Hayue'den ayrıldığın konuşuluyor. Bu da neyin nesi? Haoyu sana, Win ailesine karşı. 5 yıldır elinden geleni yaptı. Hala neyin yetmiyor? Neden o yapmacık? Tanjeve ile evlenmek istiyorsun? Onun saygılı olduğunu söylemiyor muydun? Bu kadar zamandır hiç haber vermedi. Nereye gitti? Sana da söylemedi. Yoksa birlikte. Beni mi kandırıyorsunuz? Bunu sormakla ne demek istiyorsun? Sen de Haoyu'yu görmedin. O zaman burada durup ne yapıyorsun? Hemen gidip onu bulsana. Haoyu'yu bulamazsan sen de geri dönme. Tan Haoyu, sen böyle kesin bir şekilde. Gittin, evindeki her şeyi alıp götürdün. Gittikten sonra kimseye haber vermedin. Gerçekten beni bırakmak mı istiyorsun? Hayır, olamaz. Kim o? Bilmiyorum. Ayuan. Tan Haoyu evde mi? Beni ona götür. Tan Haoyu, burada olduğunu biliyorum. Çık karşıma. Ayuan, buraya beni görmeye değil. Tanhaoyu'yu aramaya geldin. Değil mi Ayuan? Tan Haoyu. Burada olduğunu biliyorum. Tan Haoyu. Ve annesi. Ayuan, ablamı aramanın asıl amacı ne? Yoksa seni yine mi kızdırdı? Bu Tan Haoyu'nun odası mı? Evet. Ablam ve annem öldükten sonra bizi görmek istemedi. Bizimle birlikte yaşamak istemedi. Bu yüzden hep. VJ, bana söylediğine göre. Tan Haoyu, annesinin ölümünü. Tüm suçu siz annenize ve size yükledi. Ve bunu bahane ederek size sürekli zulüm etti. Sizi hizmetçi odalarında yaşamaya zorladı. Öyle değil mi? Peki neden şimdi böyle bir hizmetçi odasında yaşayan? Tan Haoyu, Ablam buradayken bize zulüm ederdi. O burada değilken. Babam bizi daha iyi bir yerde yaşatırdı. o buradayken. İşte böyle bir odada yaşar, size zulüm ederdi. O buradayken bize gerçekten zulüm ederdi. O buradayken işte böyle bir odada yaşardı. Size zulüm ederdi. Öyle mi? VJ, sana son bir kez daha soruyorum. Geçmişte dediğin gibi Tan Haoyu. Büyük kız, asil kız kimliğiyle. Size her türlü zorluğu çıkardı mı o olaylar? Gerçekten doğru mu? Tan Jwei. Demek ki bana hep yalan söylüyormuşsun. Hayır Ayuan, yalan söylemedim. Söylediklerimin hepsi doğru. Tanhaoyu gerçekten bana hep zulüm etti. Sadece bana değil, anneme de zulüm etti. Hatta seni benden almaya çalıştı. Tan Jwei. Demek ki hep çeşitli yalanlar uyduruyormuşsun. Benim sana acımamı sağlamak için. Ayuan. Ah. General, siz misiniz? Sen. Ben Tan ailesinin eski kahyasıyım. Emekli olup eve döndüm. Bu kadar zamandır ana eve gelmedim. Onların söylediğine göre büyük hanımımla evlenmişsiniz. Bu çok güzel bir haber.
Büyük hanımımın hayalinin gerçekleştiğini hiç düşünmemiştim. Ne demek istiyorsunuz? Hatırlamıyor musunuz? 20 yıldan fazla önce, sık sık, bizim Tan ailesinin yakınlarında oynardınız. O zamanlar, büyük hanımımla ilişkiniz çok iyiydi. Ona, çok hediye verirdiniz ve hatta onu korur. İkinci hanıma karşı desteklerdiniz. Yani demek istediğiniz, 20 yıl önce benimle iyi geçinen kız kardeş. Tan Yijay değil miydi? Hadi canım, bu nasıl mümkün olabilir? 20 yıl önce, avucunun içinde baktığın o küçük kız, Haoyu hanımefendiydi. Haoyu. Bu kadar küçükken zorbalık yapmayı biliyorsun. Hiç terbiye almamışsın. Kendi işine bak. O zamanlar, Haoyu hanımefendi, Tan konağında çok düşük bir statüdeydi, hatta hizmetkarlar bile. Güçlünün yanında yer alıp ona hakaret ediyorlardı. O gün, hanımefendinin cenazesinde. Sadece siz, genç efendi, ona yardım ettiniz. Büyük hanımefendi bugüne kadar size çok minnettar. Korkma, ben seni hep koruyacağım. Annem de bana böyle söylemişti ama o öldü. Ve artık beni koruyan kimse kalmadı. Sorun değil. Annem dedi ki, ben bir kızla evlenirsem, onu sonsuza kadar koruyabilirim. Büyüyünce, gelip seninle evleneceğim, o zaman seni ben koruyacağım. Artık korkmana gerek kalmayacak. Gerçekten mi? Küçük parmak sözü verelim. Büyüyünce gelip seninle evleneceğim. Hanımefendi, sen burada ne yapıyorsun? Umurumda değil. Ablamın ne varsa benim de olacak. Kesinlikle. Win Yuan ağabeyi elinden alacağım. O zamanlar, General Büyük hanımefendi büyüyünce, onunla evleneceğini söylemişti. O zamanlar onu Tan konağından çıkaracağını da söylemişti. Kim bilebilirdi ki? Çocukluk zamanındaki bir şaka, böyle mutlu bir evliliğe dönüşecek. Ne güzel. Yani demek istiyorsun ki, 20 yıl önce, benimle oynayan kız kardeş, Tan Hayue'ydi. Aynen öyle. Haoyu hanımefendiydi. Vijay hanımefendi. Hep Haoyu hanımefendiyi zorbalık yapardı. Bir keresinde. Onu havuza itti bile. Siz de, Haoyu hanımefendiden öcünüzü almak için, Vijay hanımefendiyi havuza ittiniz. General. Bunlar 20 yıldan fazla önce olan şeyler. Hatırlamamanız normal. Üstelik sonraları, general savaşa gitti. Başkentte değildi zaten. Yuan abi. Sonunda geri döndün beni bulmaya. Evet, geri döndüm. Peki neden Vijay'e verdiğim saç tokası? Senin elinde. Bu benim saç tokam. Çocukluğumdan beri takarım. Olamaz. Bu kelebek tokayı ben kendim seçtim. Verdiğim şeyi asla unutmam. Abla. Neden yine eşyalarımı alıyorsun? Sana her şeyi geri verdim. Lütfen artık eşyalarımı alma. Demek Vijay'ı sürekli aşağılayan kişi sensin. Senin olmayan şeyleri isteme. Tan Vijay beni hep kandırmış.
Hao Yu. Asıl evlenmeye söz verdiğim kişi. Kim bu? Gece yarısı kapımı çalma cüreti gösteren. Bai Yu. Biliyorum elinde imparatorun özel muhafızları var. Hemen bana şehirde birini bul. İmparator emri olmadan geniş çaplı arama yapamam. Bu gece yarısı kimi arıyorsun? Tan Haoyu'yu arıyorum. Yanlış duymadım değil mi? Bugün ben Ru'ya sordum. Bana Tan Haoyu'nun nehre atlayarak intihar ettiğini söyledi. İnanmıyorum. Kesinlikle yalan söylüyor. Artık bazı şeyleri öğrendim. Neyse. Çabuk Tan Haoyu'yu bul bana. Bu nasıl mümkün olabilir? Seni bu kadar seviyordu. Nasıl? Senden ayrılabilir. Bilmiyorum. Hep onun. Onu yanlış anlamışım. Bu noktada. Onu bulmama sadece sen yardım edebilirsin. Önce sakin ol. Hemen muhafızları araştırmaya gönderiyorum. Prensim, kişi bulundu. Nerede? Bildiriyorum prensim. Tiance generalinin eşi 10 gün önce nehre atlayarak intihar etmiş. Şu an cesedi belediye binasında tutuluyor. Belediye memurlarının tahminine göre. Tiance generalinin eşi, boşanma belgesini vermeden önceki gece nehre atlayarak intihar etmiş. Bin Yuan. Üzgün olduğunu biliyorum ama. Tan Haoyu ah. Çok acımasızsın. Beni kandırmak için. Küçüklüğümden beri birlikte büyüdüğüm kardeşimi bile satın aldın. Bin Yuan. Ne demek istiyorsun? Bayu. Biliyorum. Tan Haoyu'ya kötü davrandığım için bana kızgınsın. Ama senin kardeşin benim. Nasıl onunla birlik olup beni kandırabilirsin? Bin Yuan. Delirdin mi sen? Küçüklüğümden beri birlikte büyüdük. Nasıl böyle bir şeyle? Şaka yapabilirim. Ne dersen de, onun intihar etmesi imkansız. Bu dünyada onu benden daha iyi tanıyan yok. O kadar güçlü. O kadar dayanıklı. Nasıl beni gerçekten elde etmeden önce intihar edebilir? Evet. İntihar edemez. 5 yıl boyunca beni yanında tutmak için her şeyi yaptı. Nasıl intihar edebilir? İntihar edeceğine inanmıyorum. Bayu, onu çağır. Onu buraya getir. Onunla konuşacağım, olur mu? Düşündüm, boşanmaktan vazgeçtim. Onu çağır. Onunla konuşacağım. Bin Yuan. Sakin ol. Üzgün olduğunu biliyorum ama şimdi. İnsan öldü. Nasıl gelip seninle konuşsun? Sahte. Hepsi sahte. Bin Yuan, yenge hayattayken. Kıymetini bilmedin. Şimdi gitti. Sen delirdin. Tamam. Seni kandırdığımı mı düşünüyorsun? Yenge şu anda Yemen'de yatıyor. İnanmıyorsan, seni götüreyim gör, hadi. Hayır. İhtiyacım yok. Yardımına ihtiyacım yok. Kendim onu bulacağım. Sana söylüyorum. Kesinlikle. Onu bizzat bulup getireceğim. Viahan Yuan. Sen, hemen 10.000 seçkin askerle şehri ara. Başkenti alt üst etsek bile. Tanha Oyue'yi bulun. General, imparatorun emri olmadan. Asker toplama yetkisi yok. İnsan dilini anlamıyor musun? Generalimin karısı kayıp, onu bulacağım. Onu şu an, hemen, derhal bulmak istiyorum. Özel asker sevk etmek ağır bir suç. General, siz. Kapa çeneni. Bir sorun çıkarsa, ben sorumluluk alırım. Sen, şimdi hemen git. Şehri ara. Emredersiniz. Ne oldu? Hanımefendi bulundu, ancak. Ancak ne? Hemen söyle. Ancak hanımefendi nehre atlamış. Cesedi geri getirildi. Gidip görmek ister misiniz?
Adli tabip muayenesi sonucu, cesedin hanımefendi olduğu kesinleşti. Yuan abi, beni tanımıyor musun? Bin Yuan. Benimle evlenmeye mi geldin? Bin Yuan. Çok üşüyorum. Hayır. İnanmıyorum. Tan Haoyu asla intihar etmez. Bu onun cesedi değil. General, lütfen kendi gözlerinizle doğrulayın. General, hanımefendi nehre atlamadan önce, giydiği elbise, siz başkente döndüğünüzde ona hediye ettiğiniz, işlemeli kırmızı ipek elbiseydi. Cesedin sol elinde 3 santim uzunluğunda bir yara izi var. Yıllar önce bıçak yarası almış olmalı. Cesedin sağ omzunda ise, küçük siyah bir ben var. Yeter. Sus. Sana sus diyorum. O Tan Haoyu değil. O değil. Tan Haoyu intihar edemez. Hepiniz Tan Haoyu'dan rüşvet aldınız. Beni kandırmak için, değil mi? General, Ekselansları, hanımefendiyi kaybetmenin acısını biliyorum. Ama gerçek gözlerinizin önünde. Adli tabip muayenesi ve olay yerindeki tanık ifadelerine göre, o sizin hanımefendiniz. Tan Haoyu. Hayır. Hayır. İnanmıyorum. Tan Haoyu ölemez. O ölmez. General, Tan Haoyu nerede? Onu bana getirin. Gümüşay Ticaret Loncası, hanımefendinin ayrılmadan önce. Bu hanımefendi için, general bu kadar yıldır. Sürekli Tan Lije'ye yardım edip, bizim hanımefendimizi ezdi. Hala yüzünüzü kızartmadan bizim Gümüşay Ticaret Birliği'ne geliyorsunuz. Hanımefendi bu yıllar boyunca generala o kadar iyi davrandı. General hala. Vicdansızca o kötü niyetli üvey kızla. İşbirliği yapıyor. Şimdi hanımefendi gitti. Sen ne için geliyorsun? Haoyu'ya neden lanet okuyorsun? Yeter. Ağabey, neyin peşindesin? Burada olmamalısın. Git. Ben Hayue'nin kocasıyım. Gümüşay Ticaret Birliği'nin yarısı benim. Neden gideyim? Sana söylüyorum. Ben buradayken, sen asla. Gümüşay Ticaret Birliği'ni ele geçiremezsin. Wen Rui. Ben de sana söylüyorum. Şimdi, hemen beni Haoyu'ya götür. Yoksa, seni kardeşim olarak tanımamaktan çekinmem. Kimsenin gibi kör ve kalpsiz birinin kardeşi olmak ister? Ben, yengenin vasiyeti üzerine, ticaret birliğini yönetiyorum. Bundan sonra Gümüşay Ticaret Birliği'nin yarısının geliri, felaket yardımı ve yoksullara yardım için kullanılacak. Sen tek kuruş alamayacaksın. Neden hiçbiriniz beni Haoyu'ya götürmek istemiyorsunuz? Bana öldüğünü söyleme. Yoksa, tüm Gümüşay Ticaret Birliği'ni onunla birlikte öldürürüm. Bin Yuan. Tan Haoyu öldü. Sen onun seni rahatsız etmesinden, seni zorlamasından hep nefret etmediğini. Şimdi özgürsün. Neyin peşindesin? Wen Rui. Ağabey böyle demek istemedi. Ağabey yanlış yaptığını biliyor. Ağabey daha önce çok hata yaptı. Onu yanlış tanıdım.
Onu yanlış suçladım. Ben Rui, ağabey onu seviyor. Ağabey Haoyu'yu seviyor. Bu sözleri o hayattayken neden ona söylemedin? Şimdi o öldü. Neden bu kadar yapmacık davranıyorsun? Ben Rui. Ağabey yanlış yaptığını biliyor. Sadece şimdi beni Haoyu'ya götür. Nasıl döversen döv. Bana nasıl kızarsan kız. Abi. Onun seni ne kadar sevdiğini hiç bilmiyorsun. 8 yıl önce. Onu nehirden kurtardığından beri. Sana deli gibi aşık oldu. Ben ona söyledim. Abi, artık onunla evleneceğini söyleyen o kişi değilsin. Ama o inatçı. Ne diyorsun? Hangi nehir? 8 yıl önce, haydutları temizleyip döndüğün zaman, kendini nehre atmak isteyen bir kadın kurtarmıştın. Hatırlamıyor musun? Anne, Haoyu gerçekten. Dayanamıyorum artık. Hanımefendi. Uyanın hanımefendi. Hanımefendi. Uyandınız hanımefendi. Efendi, neden beni kurtardınız? Benim gibi biri. Ölse bile kimse umursamaz. Ben umursarım. Başına ne geldiğini bilmiyorum ama hayat. Tıpkı nehir gibidir. Her zaman gelgitler, inişler çıkışlar olur. Şu anki acın. Sadece dibe vurduğun içindir. Geçecek. Geçmeyecek. Geçecek. Şu an çektiğin acılar. Gelecekte sana yardım edecek, seni. Daha yüksek ve daha iyi yerlere götürecek. Gerçekten mi? İnsan sadece yaşarsa, kendine ait güneşi görebilir. Abi savaşa giderken. Ben daha küçüktüm, merakla yengeme sordum. Abimi neden seviyorsun diye. Bana dedi ki, onu kurtaran kişi, küçükken onunla evlenmek için. Söz veren küçük ağabeyiymiş. İçi sevinçle dolmuş. Bunun kaderi olduğunu düşünmüş. Hayır. Hatırlamıyorum. Neden bana söylemedi? Yengemin annesi çok küçükken ölmüş, üvey annesi ve kız kardeşi. Hep ona zulmetmiş, onu. Vurulduğunda vurmamaya, sövüldüğünde sövmemeye. Gelecekten hiçbir umudu olmayan bir ölüye dönüştürmüşler. Sen ona, sana bunu söyleme cesaretini nereden buldun? Ağabey. Yenge gerçekten çok çabaladı. Bu yıllar boyunca. Sana sayısız mektup yazdı. Dedi ki, kız olma yaşına geldiğinde, aşk nişanını sana verecek. Duygularını ifade edecek. Ama sen, balığın gözünü inci sanıp, neredeyse yengeyi öldürene kadar eziyet eden cellatla bir araya geldin. Ağabey, biliyor musun? Yenge vazgeçmeyi düşünmedi değil. Zaten gitmeye hazırlanıyordu. Eğer tesadüfen öğrenmeseydi, Tanceve'nin sana tuzak kurduğunu, nasıl seni evliliğe zorlardı? Seni kurtarıyordu. Ama sen, neden ona güvenmedin? Neden? Ona böyle davrandın? 5 yıl, tam 5 yıl. Onu mahveden sensin. Vincenro. Şimdi en iyisi beni hemen götür. Tanha Oyue'yi görmeye. Yoksa gümüş ay loncası kimseye kalmaz. Ağabey,
Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kafayı yemedim. 3 gün içinde Tanhao Yue'yi bana teslim et. Yoksa gümüş ay loncası kimseye kalmaz. Bin Yuan, sen bir alçaksın. Onun etrafındaki herkesi öldürmek mi istiyorsun, değil mi? Gelsinler. Emir verin. 3 gün içinde gümüş ay loncasını satın alın. Ayuan, gümüş ay loncasını satın alacağını duydum. Kim seni içeri aldı? Ayuan, seni kasıtlı rahatsız etmiyorum. Askeri işlerle uğraşıyorsun. Biliyorsun gümüş ay loncası. Aslında benim Tan ailemin, o zamanlar. Tanhao Yue'nin annesi tarafından çalındı. Gümüş ay loncasını bastıracaksan, o zaman. 2 aile birleşelim. Babamı sana yardım etmesi için ikna edebilirim. Gümüş ay loncasını erken ele geçirmen için. Tam da sen ablamdan boşandın. Gümüş ay loncasını bana çeyiz olarak verebilirsin. Gümüş Ay Ticaret Odası. Hayue'nin. Ben, bu general. Seninle asla evlenmeyeceğim. Ayuan, ne diyorsun sen? Beni artık sevmiyor musun? Seviyorum. Ben, bu general, 5 yıl önce. Aradığım kişi. Sevmesi gereken kişi. Asla sen olmadın. Beni sen aldattın. Hayır, ben yapmadım. İlk yanlış anlayan sensin. Seni çok sevdiğim için yanlışı kabullendim. Evet. Yanlış kişiyi tanıdım. Ben defalarca yanlış kişiyi tanıdım. Haoyu'ya zarar verdim. Hepsi benim suçum. Ayuan, Defol. Ayuan, Gelin, bu alçağı buradan atın. Win malikanesine bir daha adım atmasına izin vermeyin. Ayuan, bana bunu yapamazsın. Ayuan, Bin Yuan. Neden Gümüş Ay Ticaret Odası'na baskı yapıyorsun? Baskı yapmıyorum. Sadece Tanhoyu'yu ortaya çıkarmak için böyle yapıyorum. Bin Yuan. Tanhao'yu öldü. Yarın onun cenaze töreni. Neden onun emeğini yok ettin? Ona layık mısın? Senin kayıtsızlığın olmasaydı asla bu duruma gelmezdi. Onu sen öldürdün. Hayır. Olamaz. Tanhao'yu ölmedi. Sadece beni görmek istemiyor. Satın alma haberini yayarsam kesinlikle dayanamayıp ortaya çıkacak. Bin Yuan, sen hep kendi hayal dünyanda yaşa. Bir gün pişman olacaksın. Haoyu. Bin Yuan. Onu son yolculuğunda uğurlamaya gel. Kendine pişmanlık bırakma.
Bakın, general çıktı. Venrui, oyununuz çok abartılı. Sizin asıl niyetiniz nedir? Haoyu aslında ölmedi. Neden siz ona cenaze töreni düzenliyorsunuz? Neden ona lanet okuyorsunuz? Ağabey, yengenin naaşını gözlerinle gördün. Neden kendini kandırıyorsun? O, kesinlikle Hayue'nin naaşı değil. Haoyu aslında ölmedi. General, lütfen kendinize hakim olun. Üzgün olduğunuzu biliyoruz ama ölüler geri gelmez. Siz, sağlığınıza dikkat etmelisiniz, lütfen. Bin Yuan. Daha fazla direnme. Yenge o. Gerçekten öldü. Ağabey. Bin Yuan. Neden ona cenaze töreni düzenliyorsunuz? O aslında ölmedi. Ağabey. O aslında ölmedi. Ağabey, sakin olun. Yenge artık aramızda değil. Haoyu. Ölme. Çık ortaya, olur mu? Çık ortaya. Bana bunu yapamazsın. Ölemezsin. Neden ben fark ettikten sonra? Bu kadar çok hata yaptıktan sonra beni terk ettin. Sen gittikten sonra ben ne yapacağım? Sana nasıl telafi edeceğim? Sana nasıl söyleyeceğim? Sana çoktan aşık olduğumu, Bin Yuan. Saray hekimi. Çabuk saray hekimini çağırın. Şimdi gitti, değerini anladın, pişman oldun. Ne faydası var? Ağabey, geç gelen derin duygular ot kadar değersizdir. Alçak herif. Sen bizzat. Haoyu'yu ölüme sürükledin. Sadece kendi çocuğunu öldürmekle kalmadın, aynı zamanda hayat arkadaşını da öldürdün. anne. Acaba ben gerçekten çok mu geç kaldım? Oğlum. Sen gerçekten kör ve kalpsizsin. Haoyu gibi iyi bir çocuğa nasıl göz yumabilirsin? Görmezden geliyorsun. Bu dünyada seni Hayue'den daha çok seven kimse yok. Yeşim taşı. Anne, Hayue'nin bana verdiği. Nişan yüzüğünü kaybettim. Ayuan. Yeşim taşı. Benim yeşim taşım.
Haoyu ile olan nişan yüzüğümü bulmalıyım. Yeşim taşı nerede? Haoyu. Hiçbir yerde bulamıyorum. Bin Yuan. Bu yeşim taşı sadece bir başlangıç. Haoyu. Senden aldığı her şeyi geri alacağım. General, kötü haber. Birileri yetkililerle birleşip size karşı şikayette bulunmuş. Askerleri izinsiz hareket ettirdiğinizi söylüyorlar. Baba, yanlış duymadım değil mi? Gerçekten Zheng Guohou'nun oğlu. Ziyarete mi geliyor? Elbette yanlış duymadın. Hemen burada olacaklar. Bu, Tan ailesine verdiği tanışma hediyesi. Sayın oğul, neden bizi onurlandırıp Tan ailesine geldiniz? İşbirliği mi arıyorsunuz? Sadece Tan ailesi olarak bakarsak, gerçekten de Zheng Guohou ailesinin ayakkabısını bağlamaya bile layık değiliz. Ama ben, minnettarlığını göstermek için geldim. Minnettarlık mı? 3 yıl önce başkentte gezerken bir deprem oldu. Talihsiz bir şekilde suya düştüm. Kendini Tan ailesinin büyük kızı olarak tanıtan biri. Beni kurtardı. Sonra ağır yaralı ve baygın halde kuzeye geri gönderildim. Yüz yüze teşekkür edemedim. Sonradan araştırdım. Tüm başkentte sadece bir Tan ailesi var. Evet. Bu yüzden yaralarım iyileşir iyileşmez hemen geldim. Doğru, o zaman seni kurtaran Tan ailesinin büyük kızı benim. Ama bana öyle geliyor ki siz pek benzemiyorsunuz. Aslında. O zaman çok ağır bir hastalık geçirdim. Yüzümde yaralar oldu. İyileştikten sonra görünüşüm biraz değişti. Evet sayın oğul, bu bizim Tan ailesinin tek kızı. Harika, böyle bir güzel tarafından kurtarılmak. Demek ki benimle Tan ailesi arasında gerçekten bir kader bağı var. Bayan Tan, merak etme, ben gelecekte kesinlikle Tan ailesine iyi bir şekilde yardım edeceğim. Yarın akşam önemli bir ziyafet var, onurlandırılıp. Bayan Tan'ı davet edebilir miyim? Olur. Harika. O zaman, ben çok heyecanlıyım. Yarın akşam görüşürüz. Haoyu, merak etme, sana zarar veren herkesi bir cezalandıracağım, o. Kötü niyetli kocan da dahil. Haoyu, geri dönebilir misin? Hayatımda hiç bu kadar acı çekeceğimi düşünmemiştim. Yalvarıyorum, yanıma dön, olur mu? General, kötü haber, general, kötü haber, yangın çıktı. Hızlı, hanımın eşyalarını hemen dışarı çıkarın. General, konakta artık hanımla ilgili hiçbir şey kalmadı. Bin Yuan, onunla ilgili her şeyi. Hak etmiyorsun. Buna. Daha önce kaldığı odada dahil. Haoyu.
Şu an yanımda seninle ilgili tek şey. Bir boşanma belgesi kaldı. Haoyu, biliyor musun? O gün suda boğulmak üzereyken, hayatını riske atıp beni kurtardığın o an, bir peri gördüğümü sandım. O zaman seni alıp gitmeyi ne kadar istediğimi bilemezsin. Sadece çoktan evli olman. Ve o alçağı derinden sevmen yazık. Mutluluğunu bozmak istemedim. Gittim. Ama seninle ilgili tekrar haber aldığımda, haberi getiren kişi, senin özel hizmetçin. Ve getirdiği haber, aramıza ölümün girdiği kötü haberdi. Bunu bilseydim, o zaman seni zorla alıp giderdim. Win Yuan, iyi misin? Neler oldu? Ba Yu. Bu, cennetin bana verdiği bir ceza. Haoyu giderken, onunla ilgili her şeyi götürdü. Bana sadece bir oda kaldı. Ama şimdi, o oda da yok oldu, hepsi gitti. Yanımda. Onunla ilgili tek şey. Bu boşanma belgesi kaldı. Merak etme Haoyu. Senden aldığı her şeyi geri alacağım. Hepsini geri al. Sonunda itiraf ettin, onu sevdiğini, yanlış kişi olduğunu düşünsen bile. Ama o seni her gün sevdiği o günlerde. Sen de sessizce ona aşık oldun. Ben zaten ona aşıktım. Biliyordum. Ba Yu. Onu çok özledim. Haoyu'yu çok özledim. Ama o geri dönemez. Win Yuan. İleriye bak. Her şey geçecek. Ah, Daha önce Haoyu'ya o kadar rezilce davrandım ki. Hayvanca şeyler yaptım. Belki sadece ben acı çekersem. O mutlu olur. Win Yuan. Sanırım o da senin böyle görmeni istemezdi. O bu dünyada seni en çok seven kişi. Senin acı çekmeni istemez. Ama o intihar etti. Benden o kadar nefret ediyordu ki intihar etti. Benim ne hakkım var ki? Onun beni sevmesini istemeye. Haoyu. Göksel Strateji Generali. Efendimiz, son zamanlarda başkente rapor vermek için geldi ve davet etmek istiyor. Başkentin seçkin gençlerini bir araya getirmek için, lütfen yarın zamanında katılın. Efendim, siz Tan ailesine benimle evlenmek için talip olmak istediğinizi söylediniz. Bu biraz çok hızlı olmaz mı? Nasıl olur? Beni kurtardığından beri. Sana ilk görüşte aşık oldum. Bu yıllar iyileşirken. Hep seni düşündüm, ama. Biraz endişeliyim. Efendim neyden endişe ediyor? Hey Jay. Duydum ki, sen daha önce Göksel Strateji Generaliyle çok derin bir ilişkiniz varmış. Senin için, kendi karısını bile ölüme sürükledi. Zenguo Hao ailesinden korktuğun için beni reddetmekten çekinme. Hayır, Win Yuan o zaman uçurumdan düştü. Bilerek ittim onu.
Onu bilerek uçurumdan ittin. Efendim, bilmiyorsunuz. Win Yuan çok zorba biri. Sürekli beni zorla kendisiyle olmaya zorluyor. Ayrıca sevdiği karısını acımasızca ve soğukkanlılıkla ölüme sürükledi. O çok korkutucu. Şaşırmadım. Binyo'nun kör olup bacağını kaybettiği yıl Bin ailesi. Aile varlıkları ciddi şekilde sıkıntıya girdi. Perde arkasında siz Tan ailesi mi hareket ediyordunuz? Demek Tan büyükbaba senin intikamını alıyormuş. Nasıl biliyorsun? Tan ailesi kargaşadan yararlanıp Bin ailesini yuttu. Çok sayıda çiftçi varlığı nasıl bilemem ki? Bizi araştırdın mı? Celestial Stratagem General'ın duyduğunu sanıyorum. Gelip dinlesen iyi olur. Beni kandırdın. Taner Hanım gibi zehirli ve aptal. Aşağılık bir yan hanım bizim Zengo Mario'yu sevdiğine layık değil. Ancak Celestial Stratagem General gibi biri seninle eşleşebilir. Ayuan yanlış anlama. Kanıtın var mı? Kanıt mı istiyorsun? Tanji Wei sana ağır hasta olduğunu yalan söyledi. Seni onunla evlenmeye zorladı, Din ailesinin parasını kullanmak için. Tan ailesinin iş kayıplarını kapatmak için. Sonra seni babasının yerine tuz ve demir kaçakçılığında günah keçisi yapmak için. Böylece babasının yerine hapse girmeni sağlamak için. Tanji Wei ve onun kötü annesi. Haoyu'yu öldürmek için plan yapmaya çalıştılar. Ama Haoyu sadece kurtulmakla kalmadı. Aynı zamanda hayatını da korudu. Ayrıca zorla evlilikle seni ve Win ailesini kurtardı. Söylediklerin. Hepsi gerçek mi? Bir planın işe yaramadığını görünce, Tanji Wei uçurumdan atlayacakmış gibi yaptı. Seni bilerek aşağı itti seni öldürmek için. Win ailesi lideri olmadan kargaşa çıkarmak için. O yıl Haoyu hayatını vermesi. Win ailesini senin için koruyamazdı. Gözlerin iyileşse bile sadece aptal. Beş parasız bir sıradan vatandaş olurdun. Hayır bunların hiçbiri gerçek değil, o yalan söylüyor. Celestial Stratagem General sürpriz mi oldu şaşırdın mı? 5 yıldır sevdiğin kadın bu. Hayue'nin ölümüne sebep olan sensin. Haoyu'yu yanımdan alan sensin. Sen gerçekten ölmelisin. Demek Hayue'nin söyledikleri hep doğruymuş. Haoyu zorla evlilik. Beni kurtarmak için. Ve ben. Win Yuan, hata yaptım. Beni affeder misin lütfen? Bundan sonra iyi geçineceğiz. Bir daha ayrılmayacağız. Defol. Tanji Wei, sen ve annen. Hayue'nin annesini öldürdünüz, onu evsiz bıraktınız. Hatta onu öldürmeye bile kalktınız. Siz Tan ailesi. Hiçbirinizi affetmeyeceğim. Ben. Nasıl bu kadar aptal olabilirim? Nasıl bugüne kadar sizin yüzünüzü göremedim? Ve ben. Haoyu için. Senden 1000 kat daha iğrenç. Tan ailesinin büyük kızı ölmedi miydi? Nasıl hala düğün arabasıyla dolaşıyor? Evet, sadece ölmedi. Aynı zamanda başkası tarafından kullanılmış. Yine de biri onu istiyor. Kes sesini. Ama bu düğün alayı bağırıyor gibi.
Sanki hala. Zenguoho'nun oğlu, onunla evlenmek için sözleşme imzaladı. General, sana susmanı söyledim. Duymuyor musun? Tianci General, sen benim ve Tan ailesinin büyük kızı. Tan Haoyue'nin nişan alayına. Bir itirazın mı var? Viangli, Haoyu ölmedi mi? O senin yanında mı? Tianci General, Haoyu çoktan öldü. Onu sen kendi ellerinle öldürdün. Unuttun mu? Peki sen neden Haoyu ile nişan sözleşmesi imzaladın? Ve bu gösterişli düğün alayı ne anlama geliyor? Çünkü Haoyu, ister ölü ister diri olsun. Ben onunla evleneceğim. İzin vermem. Haoyu benim karım. Benim ilk eşim. Sen onunla evlenemezsin. Tianci General, siz boşandınız. Yine mi unuttun? Hayır. Biz boşanmadık. Benim ve Hayue'nin aşk yadigarını bana geri ver. Tianci General, hatırlıyorum, yanınızda. Tan Haoyu ile boşanma belgeniz var. Tüm dünyaya duyurmak için değil miydi? Artık boşandığınızı... Hayır. Ben ve Haoyu boşanmadık. Asla boşanmadık. Ben ve Haoyu asla boşanmayacağız. Tianci General, bu, Tan Haoyu'nun sana verdiği son şey. Nasıl yırtmaya cüret edersin? Kuzeye gideceğim. Senden ve Win ailesinden uzakta. Kapa çeneni. Onu götürmeye ne hakkın var? Bin Yuan. Ben, Prens, seni Tan Haoyu'yu sonsuza dek göremeyeceğin bir hayata mahkum edeceğim. Geri dön. Viangli, Hayue'yi götüremezsin. Hayue'yi götürmeye ne hakkın var? Win Yuan, onu sen öldürdün. Keşke bunu önceden bilseydim. Onu zorla da olsa götürmeliydim, benden nefret etse bile. En azından yaşıyor olurdu. Özür dilerim, Haoyu. Özür dilerim, seni ölüme sürükledim. Benim yüzümden. Kendine gel, Win Yuan. Kendime gelsem ne olur? Haoyu beni affetmez, geri gelmez. Hayue'nin ölümüne ben sebep oldum. Benim yüzümden o geri dönemez. Bin Yuan. Yengesi geri dönemese bile, ona zarar verenler yaşıyor. Kendini böyle bırakıp, pes edemezsin. Doğru. Hayue'nin intikamını almadım daha. Düşemem. Tan ailesi. Bunu 1000 katıyla ödeteceğim.
Ne yapıyorsun? Bırak beni. Beni ne hakla tutuyorsunuz? Tan ailesi olarak. İtibarımızı kaybetsek bile öldüremezsin. Ölmek mi? Bu senin için çok hafif olurdu. General. O zamanlar onu aşağılayanlar. Tan DJ ve Madame Yu'ydu. Benimle ilgisi yok. Seni öldürmeyeceğim. Sadece yaşamak istemeyecek. Hayır. Ve ölmeyi de beceremeyecek hale getireceğim. General. General. Merhamet. General. Tan VJ. O zamanlar hasta numarası yapıp Hayue'yi kanını vermeye zorladın. Şimdi onun kanını geri almanı sağlayacağım. Hepsini geri ver. O zamanlar kanın hiç bende kullanılmadı. Ayuan. Bana bunu yapamazsın. Gelsinler. Onun kanını bana çeksinler. Ayuan, bana bunu yapamazsın. O zamanlar Hayue'den ne kadar çekildi? Hayır. Ondan 10 katı. Ayuan, hayır. Haoyu, sana ait olan her şeyi geri aldım. Bu sefer kimse bir daha alamaz. Haoyu. Korkma. Tanceve'nin sana borçlu olduklarını sana tamamen geri verdim. Tebrikler general. Sonsuza kadar mutluluklar. Hayır. Kabul etmiyorum. Artık süre doldu. Kocamı bana geri verebilir misin? Yeniden doğmuşum. Kardeşim, sarhoşsun. Bin Yuan benim kocam. Lütfen hemen buradan ayrıl. O zamanlar ben ağır hasta olmasaydım ve sen benimle kan değiştirmeseydin beni kurtaramazdın. Win Yuan asla seninle evlenmezdi. Sen, Haoyu.
Geri döndüm. Haoyu. Gerçekten geri dönmüşüm. Ayuan ne yapıyorsun? Neden onu kucaklıyorsun? Tanhao'yu, yoksa yine sen mi? Yenge, abim ne oldu? Ben de bilmiyorum. Bana en çok kimi sevdiğimi soruyorsun. Haoyu. Bana soruyorsun. En çok kimi sevdiğimi. Wenrui. Bana soruyorsun. En çok kimi sevdiğimi. Abi, en çok kimi seviyorsun? En çok sevdiğim kişi. Benim eşimdir. Tanhaoyu. Bugün. Bu general olarak burada ilan ediyorum. En çok sevdiğim kişi. Benim hanımımdır. Tanhaoyu. Tanhaoyu benim tek yasal eşimdir. Ve Win malikanesinin tek hanımefendisi. Ayrıca ben Win Yuan'ın bu dünyada en çok sevdiği kişidir. Ayuan. Sen bu sürtük için bana vurdun. Evet, sana vurdum. Eskiden kör ve sağırdım. Gerçek yüzünü göremedim. Bundan sonra Haoyu'yu kışkırtıp iftira atamayacaksın. Hayır, inanmıyorum. Beni hala seviyorsun. Sensin. Kesin senin oyunun, değil mi? Kocacığım, bir yerin acıdı mı? Bir bakayım. Senin iyi olman yeterli. Muhafızlar, bu sürtüğü götürün buradan. Ayuan, bilerek yapmadım. Sadece hafifçe. Ablayı ittim. Ayuan, bana böyle yapamazsın. Doktor Wang. Hanımımın durumuna bir bakın. Hamile, ne yapmalıyız? General. Hanımefendinizin sağlığı yerinde. Nabzı çok normal. General, siz çok gerginsiniz. Özür dilerim. Win Yuan. Sen ve Tanjay Bey gözümün önünde. Bu oyunu oynuyorsunuz. Neye çalışıyorsunuz? Tanjay Bey yine mi hastalandı? Hayır. Onunla ilgisi yok. Ben kendi kendime düşündüm taşındım. Bu sefer çok ağır hasta, değil mi? Bu sefer neye ihtiyacın var? Böbrek mi? Yoksa kalp mi? Senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece yanımda kalmanı istiyorum. Win Yuan, seni herkesten daha iyi tanırım. Sana evlendiğim bu 5 yıl boyunca hep soğuktun bana. Nasıl birden değiştin? Beni kandırmana gerek yok. Ya diyelim ki bir rüya gördüm. Rüyamda sen beni terk ettin. Rüyamda birçok yanlış yaptım. Seni kaybettikten sonra. Ancak o zaman anladım. En çok sevdiğim kişi hep sendin. Win Yuan. Bu sefer benden gerçekten ne istiyorsun? Sadece aşkını istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Haoyu. Sana yalvarıyorum. Bana bir şans daha ver. Seni ve çocuğumuzu iyi bir şekilde koruyup kollayayım. Bu sefer kesinlikle hata yapmayacağım. Sizlere iyi davranacağım. Ama Win Yuan. Şu an hamileyim. Çocuğumuz için. Tanjay Bey için artık hiçbir şey yapamam.
Yoruldum. Win Yuan. Ayrılalım. Tancaeve'ye git, bundan sonra. Seni özgür bırakıyorum. Hayır. Hayır. Asla ayrılmayacağım. Haoyu. Gerçekten hatalı olduğumu anladım. Tanjeve ile ilgisi yok. Kendi kendime pişman oldum. Bana nasıl kızarsan kız. Nasıl söversen söv. Hatta vurabilirsin. Ama gitme. Haoyu. En azından çocuğumuz için. Bana bir şans daha ver. Yeterince iyi olmadığımı düşünürsen, beni istediğin zaman terk edebilirsin. O zaman sana son bir şans daha vereceğim. Ayuan. Burası çalışma odası, askeri işlerini yaptığın yer, eskiden. Yarım adım bile yaklaşmama izin vermezdin. Şimdi nasıl buraya bu portreyi asabilirsin? İndir onu. Bence çok güzel. Hanımefendi, eskiden benim cahilliğimdi, şimdi ise tüm dünyaya ilan etmek istiyorum. Sen benim en sevdiğim hanımefendimsin. İleride, çocuğumuz doğduğunda bir ressam çağırıp 3 kişilik bir aile portresi çizdireceğim. Ayuan sen. Bundan sonra sen ve ben birlikteyiz. Burada kalıp hem sana bakacağım hem de askeri işleri halledeceğim. General, serseri oğlu dönüp sonunda hanımefendinin değerini anladı. Evet, eskiden hanımefendiye ilgisiz davranırdı. Şimdi nasıl bu kadar yapışık oldu? Tan Haoyu, dışarı çık. Taner Hanım. Davetiniz olmadan konakta giremezsiniz. Taner Hanım, burası Win konağı, Tan ailesi değil. Lütfen hemen buradan ayrılın. Sen de kim oluyorsun? Ben Win Yuan abimin değerli misafiriyim. Win Yuan abimin en önemli kişisiyim. Beni durdurmaya nasıl cüret edersin? Ayuan abi, neden onun tarafını tutup bana vurdun? O sadece bir hizmetçi. Win konağının insanları benim insanlarımdır. Onu korumazsam, seni mi koruyayım? İyi vurdu. Eskiden ne kadar küstah davranıyordu. Meğer o gün düğünden sonra beni neden görmediğim belliymiş. Yoksa o utanmaz. Evlenmek için zorlayan alçak tarafından mı kandırıldın? Ayuan abi, bana nasıl bu kadar soğuk, duygusuz ve acımasız olabilirsin? Sadece olabilmekle kalmıyorum. Daha da soğuk, duygusuz ve acımasız olacağım. Tan ailesinin şu an yaşadığı kayıplar, tedarik kesintileri ve mali sıkıntılar. Hepsi benim eserim. Ne diyorsun? Tan ailesine karşı sen mi mücadele ediyorsun? Evet. Sen ve o kötü niyetli anne baban bu yıllar boyunca Haoyu'ya zulmettiniz. Ben onun için adalet aramamalı mıyım? Ayuan abi, ne saçmalıyorsun? Aşık olduğumuz kişi benim. Tan Haoyu'ya aşık olduğuna inanmıyorum. Yoksa o seni mi tehdit ediyor? Eskiden gözlerim kör, kalbim kördü. Senin gerçek yüzünü göremedim. Kalbimi de göremedim. Ama şimdi gördüm. Haoyu. En sevdiğim kişi. Tanjevei, sana tavsiyem. Beni daha fazla rahatsız etme. Hanımımı iftira atıp suçlamaya devam etme. Yoksa Tan ailesini yıkıma uğratmaktan çekinmem. Hayır, bu mümkün değil. İnanmıyorum ki bana bunu yaparsın. Bu işin arkasında sen misin, kaltak? Tanjevei. İnsan dilini anlamıyor musun sen? Öyleyse beni gaddarlık yapmakla suçlama. Baba Wang, Emret, generalim. bugünden itibaren bu kaltak karımın yanına bir adım bile yaklaştırılmasın. Anladın mı? Tan ailesine gelince
Hava soğudu artık. Tan ailesinin yıkılma zamanı geldi. Ayuan ağabeyim, Win Yuan. Sevdiğin insan benim. Bunu bana yapamazsın. Haoyu. Bütün olanları şimdi anladım. Geçmişte yaptıklarım için ben bir aptal, alçaktım. Aslında korumak istediğim kişi. Her zaman annesinin fotoğrafına sarılıp ağlayan küçük kızdı. Gözüm kör, bacağım sakatken bile beni bırakmayan kadındı o. Sonunda hatırladın mı? Evet, her şeyi hatırladım. Hatırladım ki o küçük kız sendin. Bana bakan da yine sendin. Tanjevey değildi. Bugünden itibaren artık onun tarafından aldatılmayacağım. Bundan sonra sonsuza kadar sadece seni seveceğim. Haoyu. Seni seviyorum. Ayuan. Ben de seni seviyorum. Seni affediyorum. Bundan sonra sonsuza kadar birlikte olacağız. Bebeğimizi birlikte iyi bakacağız, tamam mı? Tamam. Birlikte bebeğimize iyi bakacağız. Şimdi Ayuan, sonunda bir eş. Ve bir baba oldun, sonunda nasıl seveceğini öğrendin. Hayue'nin bunca yıldır. Sana olan iyiliği boşa gitmedi. Anneyi kurtarın. General, sakin olun. Generalin karısı doğumu. Çok sorunsuz geçti. Tebrikler general. Bir erkek evlat sahibi oldunuz. Anne ve bebek sağlıklı. Harika. Şükür ki. Yeniden doğdum ve her şeyi telafi edebildim. Sevgili, bugün bahar rüzgarı ılık ılık esiyor. Bianco diyor ki. Nehir kenarındaki manzara güzelmiş. Gidip baharı karşılayalım mı? Sevgilim, ne oldu sana? Ne oldu da birden nehir kenarına gitmek istiyorsun? Sadece biraz dışarı çıkmak istedim. Olmaz mı? Özür dilerim. Fazla düşündüm galiba. Eğer gitmek istiyorsan, seninle gelirim. Tianjie Shangrian. Ne tesadüf, yine karşılaştık. Viangli, beni almaya geldin. Lin Yuan, sana birini tanıtayım.
Bu Viangli, en sevdiğim insan. Ve çocuğumun babası. İnanmıyorum. Beni seviyorsun. Nasıl başka bir erkekle ilişkin olabilir? Bin Yuan. Geç gelen derin duygular ottan bile değersizdir. Senin için o kadar çok şey feda ettim ki. Neredeyse kalbimi çıkarıp sana verecektim. Ama sen bana nasıl davrandın? Neden hala? Seni bekleyeyim. Hayır. Öyle değil. Beni seviyorsun. Sadece beni seviyorsun. Hayır. Artık seni sevmiyorum. Olamaz. Haoyu. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Bin Yuan. Artık çok geç. Hayır. Geç değil. Hala vakit var. Yeniden doğdum. Şu an canlı canlı karşımda duruyorsun. Yeniden başlayabiliriz. Haoyu. Hata yaptım. Gerçekten hata yaptığımı anladım. Vin Yuan, hala anlamıyor musun? Haoyu asla yanına dönmeyecek. Çünkü onu ben götürdüm. Ne diyorsun? Bin Yuan. Ben öldüm. Haoyu. Vin Yuan. Sonunda aklın başına geldi. Vin Yuan. Farkında mısın? Bir hayal dünyasına düşmüştün. Tam 2 yıl boyunca büyülenmiştin. Hayır. İmkansız. Bu nasıl olabilir? Nehir kenarında değil miydim? Haoyu. Ve Viangli. Ben neden buradayım? Yetti. Vin Yuan. Kendini ne zamana kadar kandıracaksın? Tan Haoyu öldü. 2 yıl oldu öleli. Hayır. İmkansız. Bunların hiçbiri gerçek değil. Ben yeniden doğdum. Bunların hepsini telafi edebilirim. Haoyu hala nehir kenarında beni bekliyor. Haoyu. Hala beni bekliyor. Haoyu beni bekliyor. Ona geri dönmeliyim. General. Beni neden buraya getirdiniz? Haoyu'yu nereye sakladınız? Haoyu nerede? Haoyu'yu bana geri verin. General, eşiniz Tan Haoyu. 2 yıl önce nehre atlayarak öldü. Artık bu saplantıdan vazgeç. O zamanki cesedi görmüştün, değil mi? Nehre atlamak. İntihar. Ayuan. Eğer şimdi yaşıyor olsaydım, çok mutlu olurdum. Sonunda tüm gerçeği öğrendin. Sonunda bana yeniden aşık oldun. Ben hep seni sevdim. Ama Ayuan. Hiçbir şey gerçekten yeniden başlamaz, yoruldum. Artık sevmiyorum. Hayır. Sana yalvarıyorum. Söyleme. Bin Yuan. Gidiyorum. Hayır. Gidemezsin. Kal. Hayır. Gidemezsin. Kal. Sana yalvarıyorum. Haoyu. Seni bir kez öpebilir miyim? İlk kez. Ve son kez. Bin Yuan, ben nehirde öldüğümde. Sen ne yapıyordun? Beni öpmek. Sen buna layık mısın?
Sahte. Hepsi sahte. Ne yeniden doğuşmuş. Ne geri dönüşmüş. Hepsi yalanmış. General. 1000 yuan. Demek ki çoktan delirmişim. Gün be gün yaşadığım acılar içinde. Tamamen delirmişim. Haoyu. Yanına geliyorum. Bin yuan. Bir zamanlar dünyanın en saf aşkına sahiptim. Ne yazık ki onu kaybettim. Beni en çok seven kadını kaybettim. Haoyu. Eğer bir sonraki hayat varsa, umarım seni tekrar görebilirim. Bu sefer, seni iyice sevmek sırası bende. Haoyu. Seni seviyorum. Geliyorum.